Merhaba arkadaşlar, ben Meryem. Bu videomda sizlerle Python'da Tkinter kütüphanesini kullanarak şu anda ekranda gördüğünüz bu QR kod oluşturan programı yazacağız. Programımız şu şekilde çalışıyor. Yukarıdaki boşluğa QR koda çevirmek istediğimiz linki giriyoruz. Sonrasında QR kodu oluştur butonuna bastığımızda bu kodu bizim için oluşturuyor ve bilgisayarımıza kaydediyor. Bir de temizle butonu var. Bu da boşluğu ve QR kod alanını temizliyor, boşaltıyor. İsterseniz hemen kodlarımızı yazmaya geçelim. İlk olarak from Tkinter import diyerek Tkinter kütüphanemi ve içerisindeki her şeyi koduma ekliyorum. Sonrasında bu QR kodu, kare kodu oluşturmak için kullandığımız kütüphaneyi de kodumuza ekliyoruz. Bu kütüphanenin adı PyQRCode. Bu kütüphane Python'la birlikte gelmediği için terminalden pip install kullanarak ayrıca indirmemiz gerekiyor. Pip install pyqrcode diyerek bunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ben zaten yaptığım için çoktan yapılmıştır diyor. Bir de arkadaşlar biz bu oluşturduğumuz QR kodları bilgisayarımıza bir PNG olarak kaydetmek istediğimiz için aynı zamanda PyPNG kütüphanesine ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da aynı şekilde pip install diyerek pip install pypng şeklinde yazıp terminale enter'a basarak bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu pip install kodlarını açıklamalar kısmına koyacağım. Aynı zamanda bu programın kodları da açıklamalardaki linkte olacak. Oradan da alabilirsiniz. Son olarak da import os diyorum. Çünkü arkadaşlar bazı dosya işlemleri yapacağız. Bunun için de os kütüphanesine ihtiyaç duyuyoruz. Sonrasında hemen penceremi oluşturmaya başlıyorum. Penceremin adı root olacak. Penceremin başlığı QR kod generator olacak. QR kod oluşturucu. Penceremin boyutlarını da 500'e 550 olarak gireceğim. 500 çarpı 550. Sonrasında da root.main loop diyerek ana döngümüzü çalıştırıyoruz ki penceremiz görünsün. Kodumuzu çalıştırıyoruz ve bu şekilde bir penceremiz var. Şimdi buraya link girilecek kısmı, butonlarımızı ve QR kodun gösterileceği alanı ekleyeceğiz. Bunları da create GUI başlığının altında yapacağım. My entry adında bir değişkenim olacak ilk olarak. Bu bizim giriş alanımız olacak. Linkimizi yapıştırdığımız alan olacak. Bunun değeri de entry root yani penceremin üstünde olacak ve fontu da 18 boyutunda Helvetica olarak girelim. Sonrasında da bunu giriş alanımızı pad diyerek ekranda gösteriyoruz. Aynı zamanda pad_y kullanarak bu giriş alanının üstünde ve altında 20 birimlik bir boşluk bırakacağım. Sonrasında hemen butonuma eklemeye başlıyorum. Create button adında bir değişkenimiz olacak. Bu bizim QR kod oluşturma butonumuz. Root yani pencerenin üstünde gösterilecek. Üzerinde olacak yazı Create QR Code olacak. Ve çağrılacak fonksiyonu oluşturduğumuzda da buraya command deyip yazacağız. Ama şu anda fonksiyonumuz hazır değil. Bu yüzden böyle bırakacağım. Sonrasında da bu butonu pack diyerek ekranda gösteriyorum. Ve yine yukarıda yaptığım gibi pad_y kullanacağım. 20 piksellik, 20 birimlik bir boşluk bırakacağım üstünde ve altında. Bir de ne butonumuz vardı? Clear butonumuz yani temizle butonumuz vardı. Ekranı temizliyor.
siliyor ekrandaki şeyleri. Bu da bir button olacak. Root yani penceremde gösterilecek. Üzerindeki yazı clear olacak. Temizle olacak. Ve bunun fonksiyonunu da daha yazmadığımız için şu anda boş bırakıyorum. Bunu da pack diyerek ekranda göstereceğiz. Bir de arkadaşlar oluşturulan QR kodun, kare kodun gösterileceği bir label'ımız olacak. Bu label'ı da oluşturalım. Adı My Label olsun. Bunun değeri label olacak. Pencerede gösterilecek ve text kısmı yani yazı kısmı boş olacak. Çünkü kodun başında burada bir şey gösterilmiyor. Bir QR kod oluşturulmadı çünkü. Oluşturulduktan sonra da bu QR kod bu label'ın üzerinde gösterilecek. Bu label'ımızı da pack diyerek ekranda göstereceğiz. Yeniden pad diyorum ve üzerinde altında 20 birimlik boşluk bırakıyorum. Şimdi kodumuzu çalıştırırsak istediğimiz görüntüyü elde ettik. Burada giriş alanımız, butonlarımız ve bu kısımda şu anda boş olan fakat kare kodumuzu oluşturduğumuzda bu kodun gösterileceği alan. Şimdi ise bu butonların çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de fonksiyonlarımızı yazacağız. İlk fonksiyonumuzun adı ne? Create Code yani QR kodu oluşturmak için kullanacağımız fonksiyon. İlk olarak kullanıcının giriş alanına yapıştırdığı linki bir QR koda, kare kodu çevireceğiz. Bunu da şöyle yazacağım. QR kod diye bir değişken oluşturup bunun değerini pyqrcode.create myEntry.get yapıyorum. Burada giriş alanımızdan aldığı değeri bir kare koda çeviriyor ve bunu bir değişkende saklıyor. Sonrasında da hani bu kare kodu program bilgisayarımıza kaydediyor ya, dosya yolunu girmemiz gerekiyor. File path diyorum bunun için. Dosya yolu eşittir QR kodun kaydedilmesini istediğiniz dosya yolunu giriyorsunuz. Bunun sonuna da // daha ekleyip dosyanızın sahip olacağı adı uzantısıyla beraber yazıyorsunuz. QR code.png olacak benimki. Sonrasında ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki ismi ve dosya uzantısını ayırıp farklı değişkenlere atayacağız. Değişkenlerimizi oluşturalım. Base name, kök isim ve extension yani uzantı. Bu şekilde iki tane değişkenimi oluşturdum. Bunun değerine de os.path.spliText yazıyorum. Sonra parantez içine file path diyorum. Bu ne yapıyor? Bu file path'teki yani dosya yolundaki dosyamızın adını ve uzantısını ayrı ayrı alıp bu iki değişkene ayrı ayrı atıyor. Bir de counter yani sayaç adına bir değişken oluşturacağım. Bunun değerini de 1 yapacağım. Neden? Çünkü hani biz bu oluşturulan QR kodu bilgisayara kaydediyoruz ya. Bu isimde kaydettik, tamam. Ama yeniden başka bir QR kod kaydedeceğimizde aynı isimle kaydetmeye çalışacak ve bu da sorunlara yol açabilir. Onun yerine ne yapacağız? Bu isimde bir dosya zaten var mı diye bakacağız. Eğer varsa yeni kodumuzu, yeni resmimizi mesela qrcode.png diye değil, qrcode1.png diye veya bu da varsa qrcode2.png diye kaydedeceğiz. Bunun için de bir sayaca ihtiyacımız var. Hemen bunun kodunu da yazalım. Nasıl yazacağız? While os path exists file path.
Bu dosya yolu var olduğu sürece tekrarla diyorum. Yani böyle bir dosya, bu isimde bir dosya var olduğu sürece. Eğer öyleyse ne yapacağız? Dosya yolumuzu değiştireceğiz. Bu sefer QR kod PNG diye değil, QR kod 1 PNG diye kaydedeceğiz. Yazıyorum. File path eşittir base name, yani kök isim, yani ana isim, buradaki QR kod oluyor bu. Sonrasında alt tire çekip counter yapıyorum. Sayaç. Yani QR kod varsa QR kod 1 olacak sonraki dosya. O da varsa QR kod 2 olacak. Sonrasında da extension, yani uzantı. Yani buradaki .png'yi ekliyoruz ve bunlar uç uca geldiğinde yeni dosya ismimiz ortaya çıkıyor. Sonrasında da counter'ı 1 arttırıyoruz. Yani sayacı 1 arttırıyoruz. Ne yapacak? Bakacak QR kod.png diye bir dosya zaten varsa bu ismi QR kod 1 PNG yapacak. Ve counter'ı 1 arttıracak. Yani bu 2 olacak. Sonra yeniden bakacak. Eğer QR kod 1 PNG adında bir dosyada varsa o zaman counter'ımız 2 olmuştu. Bu sefer dosyanın adı QR kod 2 PNG olacak. Bu şekilde gidecek. Bunları da hallettikten sonra artık bir bilgisayarımıza kaydedelim şu PNG'yi. Bunu da QR kod.png diyerek yapıyoruz. Parantez içine de file path ve scale girerek bunu bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Dosya yolunda bu boyutta kaydetlemiş oluyorum. Bunu da hallettik ama hala bu QR kodu ekranımızda, penceremizde göstermedik. Bunu nasıl yapacağız? İlk olarak image diye, resim diye bir değişken oluşturuyorum ve bunun değerini photo image yapıyorum. Sonra buraya file eşittir file path diyorum. Yani dosyamızı bu dosya yolundan alıyoruz, kaydettiğimiz resmi ve image değişkenine atıyoruz. Sonrasında hani bir tane label oluşturmuştuk ya, üzerinde göstereceğiz QR kodun resmini diye. Bunu alıyoruz ve config diyerek değerlerini değiştiriyoruz. Bunun üzerinde resim göstermek için image eşittir image diyorum. Resim eşittir image değişkeni. Sonra da myLabel.image diyerek bunun değerini de image yaparak işlemi tamamlamış oluyoruz. Bir de ekranı temizleyen bir butonumuz vardı. Bunun fonksiyonunu da hazırlayacağız. Bunun için de clear all adında bir fonksiyon oluşturuyorum. Bunun içine yazacağımız şeyler çok basit. Ne yapacağız? Giriş alanını boşaltacağız. Bir de gösterilen resmi kaldıracağız. Diyorum myEntry.delete 0 end. Yani baştan sona her şeyi sil diyorum. Sonra da myLabel.config diyorum. Label'ımın ayarlarını değiştiriyorum. Buraya da image eşittir diyorum ve burayı tırnak açıp kapatıyorum. Bu şekilde resmi kaldırıp boşaltacak o alanı. Sonra fonksiyonlarımız artık hazır. Son olarak bunları butonlarımızın kodlarına ekliyoruz. Diyorum buraya command eşittir create QR code. Bu fonksiyonu çağırıyorum. Sonra clear button'a geliyorum. Bunun komandı da yani fonksiyonda neydi? Clear all. Artık kodumuzu çalıştırıp kare kodlarımızı oluşturabiliriz. Buraya kanalımın linkini yapıştırıyorum ve Create QR Code yani QR kod oluştur butonuna bastığımda
kodum oluşuyor. Bu kodu tarattığımda buradaki linke, yani benim kanalıma iletecek beni. Ayrıca bilgisayarımıza kaydedilen dosyayı da kontrol edelim. Burada gördüğünüz gibi QR kod PNG adlı kare kodumuz kaydedilmiş durumda. Buradan clear butonuna basarsam da her şeyi temizliyor. Bir daha deneyelim. Yine aynı linkin bir kare kodunu oluşturalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de QR kod 1 diye yeni bir kare kod oluşturdu ve bunu da bilgisayarıma kaydetti. Yani kodumuz istediğimiz şekilde çalışıyor. Dediğim gibi kodlar açıklamalar kısmındaki linkte de olacak. İsterseniz oradan da alabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.